Cümleten selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Krem ipim Kartopu Flora, renk numarası K18. Mor ipimin ise kağıdına atmamıştım. İpim Ören Bayan Dora, renk kodum 104. Patiğimde kullandığım şişlerim ise hanımlar 3 numara 5 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. Modelim de bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar çok farklı, çok güzel bir patik oldu. Muhtemelen bu modeli ilk defa görüyorsunuz patikte. Çok güzel, şahane bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burundan başlayacağız mor ipimiz ile. Öncelikle ipimin ucunda minik bir miktar ip bıraktım. 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz şimdi gördüğünüz gibi. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ilk sıramda. Hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Bu şekilde. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. Hemen 3. şişime ilk ilmeğimi şu kenardan, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için şöyle tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine girip ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bakın 3. şişimde 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine hanımlar bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnum sağlam olsun. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şu 6. ilmeğim. Şimdi hanımlar bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Şu 4. şişimin ilk ilmeğim. Şu 2. 3. 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, artık öreceğiz. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Boşalan şişim ile ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu burun kısmından onlar tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Burada da ilmek kaçırdım. Şöyle ilmeğimi toparlayayım. Şöyle. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Yine 4. şişimdeki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böyle canımlar bir sırayı tamamlamış oluyoruz 4 şişini örünce. Evet, şimdi başlangıç yerine geldik hanımlar. Bir sıra ördük. Şimdi artırma zamanı. Şöyle patik burnumuza baktığımız anda artırma işlemini hemen bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. Birinci şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar bakın sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu düz olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de yine 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta burada. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bu ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Bir sıra boyunca hanımlar artırmalarımızı yaptık. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca da 4 şişimdeki 7 ilmeğimi artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Hanımlar 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Artırma yapmayacağım. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrardan artırma işlemini yapacağız. İlk şişimdeyim. Kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmeklerimizi bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurmaya başladım. Her bir şişe 14'er ilmek yapınca hanımlar modelimiz tam denk geldi. Tam bakın hiç yarım model kalmadı kenarlarda. Model tam denk geldi. Çünkü bu model 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. 4 şişimizde de 14'er ilmek olunca toplam ilmek sayısı 4 şişteki 56 oluyor. 56 da 8'in katı 7 katı olduğu için ilmek sayıları bu şekilde tutuyor. Zaten açan bir model hanımlar. Kafen gerilen bir model değil bakın. Şöyle de göstereyim. Hani artırma yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ardından 14 ilmek artırdıktan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimizin ilk sırasında ilmeklerimizin hepsini yine bu mor ipimiz ile ters öreceğiz. Ters örgü uygulaması yapacağız. Bakın ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Şöyle. Hepsini ters olarak bir sıra öreceğiz hanımlar. Bakın bu şekilde.
İlk şişimdeki ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimin hepsini ters olarak ördüm ve geldim. Şimdi krem ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Model kurulumuna başlıyoruz. Öncelikle ilk mor ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İlk mor ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında krem ipimi ekliyorum. Yanına bir ilmek kremimi düz olarak ördüm. Ardından hanımlar krem ipimin ucunu burada mor ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Bu sıramızda mor ipimizi kullanmayacağız. Krem ile devam ediyorum. İlk morumu örmeden almıştım. Yanına bir tane krem ördüm. Bir mor örmeden alıyorum. Bir tane krem örüyorum ve bir mor daha örmeden aldım. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Buradaki ilk modelimizi yaptık. Şimdi aralarda bakın hanımlar 3'er tane kremimiz var. Yanına 3 ilmek kremimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Ardından yine aynı şekilde modelimi kuracağım. Bir morumu örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir tane daha morumu örmeden aldım. Bakın yine burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz oldu. Yanına 3 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar model yapıyorum. Bir mor örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir moru daha örmeden aldım. Araya yine 3 tane krem örüyorum. Devam ediyorum yine. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. 3. şişimden devam edeceğim. Ve burada da bir morumu örmeden aldım. Yeniden araya 3 kremimi örüyorum. Tekrardan bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir krem ördüm ve bir tane daha mor örmeden aldım. 5 ilmeği tamamladık. Yanına 3 ilmek düz örüyorum krem ile. Devam edeceğim. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. 4. şişimdeyim. Yine bir moru örmeden aldım. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve bir tane daha morumu örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum yanına. Model yapacağım yine. Bir mor örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Ve bir tane daha morumu örmeden aldım. Yanına son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizi tamamladık hanımlar, bu sıramızı. Geldik bir diğer sıramıza. Her 2 sırada bir ip değişikliği yapacağız hanımlar. Krem ile bir sıra örmüştük. Şimdi 2. sıramız. Bu aşamada hanımlar bakın yine morlarımı örmeden alıyorum. Bakın şu aralarda birer tane kremimiz var. Sadece bu kremleri ters örüyorum. Tekrardan morumu örmeden aldım. Aradaki diğer kremimi de ters ördüm. Bir morumu örmeden aldım. Aradaki bu 3'er tane kremi düz örüyoruz. Tekrardan bakın morumu örmeden alıyorum. Aralardaki şu birer tane kremi ters örüyoruz sadece. Kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Bu 3'er tane kremimiz düz örülüyor. Şu 1. kremim. Şu 2. kremim. Şu da 3. Tekrardan kremimi örmeden aldım. Bu morumu örmeden aldım. Şu aralardaki kremler ters örülüyor. Kremimi ters örüyorum. Morumu aldım. Kremi ters ördüm. Morumu yine sağ şişime aktardım. 3 kremimi yine düz örüyorum. Morumu örmeden aldım. Kremi ters örüyorum. Moru alıyorum. Aradaki bir kremi ters örüyorum. 3. şişime geçtim ve buradaki morumu yine örmeden aldım. Araya 3 tane krem örüyorum. Yine bakın morumu örmeden aldım. Kremi ters örüyorum. Moru örmeden aldım. Kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. 3 kremim düz örülüyor. Tekrardan moru örmeden alıyorum. Aralardaki birer kremler ters örülüyor. 4. şişimdeyim hanımlar. Yine morumu örmeden aldım. Bir kremimi ters örüyorum. Morumu örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 kremimi düz örüyorum. Morumu örmeden aldım. Kremi ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Aradaki bir kremimi ters ördüm. Morumu örmeden alıyorum ve 3 kremimiz düz örülüyor. Böylece 4. şişimizde de modelimizi tamamladık. Her 2 sırada bir ip değişikliği yapıyorduk hanımlar. Şimdi krem ipimi bırakıyorum. Şöyle mor ipimi elime aldım. Bu sıramızda hanımlar modelli olan bakın 5 ilmeğimiz vardı. Bu 5 ilmeğimi mor ipim ile düz öreceğim.
Şu 3. ilmeğim. Kremimi de örüyorum. Örmediğim morlarımı da yine bakın düz olarak ördüm. Şimdi de 3 kremi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yeniden 5 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kremimi örmeden sağ şişimi alacağım. Şu 1. kremimi aldım. Şu 2. kremim. Şu da 3. Tekrardan 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hanımlar burada şu arkadaki morda ip geçişimiz var. Bu ip geçişlerini biraz serbest bırakalım. Örgümüz gergin durmasın. Esnekliği kaybolmasın. 3 kremimi örmeden alıyorum. 5 mor. 1, 2, 3, 4 ve şu da 5. ilmeğim. 3 kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 mor örüyoruz. 3 kremi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bakın 3 kremimi sağ şişime aldım. 5 mor. 4. şişime geldim. Şu 3. morum. 4, 5. 3 kremi örmeden sağ şişime aldım. 5 ilmek mor örüyorum. 3, 4, 5. 3 kremi örmeden sağ şişimi aldım. Mor ipimizle ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız mor ile. Bu sırada da hanımlar 5 tane morlarımızı ters öreceğiz. Kremleri örmeden alacağız. Bakın 5 tane morumu ters örüyorum. Ön yüze haroşa örgü düşüyor. Şu 4. morum, şu 5. İpimi karşıya doğru aldım. Yine bakın 3 kremimi örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimiz ters örülüyor. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şu 2. 3. kremim. Tekrardan 5 morum var. 5 morumu ters örüyorum. 3 kremimi sağ şişime alıyorum. Yeniden 5 mor ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. İlk sırada bir önceki sırada düz ördüğümüz mor ilmeklerimizi bu ikinci sıramızda ters örüyoruz. 3 tane kremimi örmeden sağ şişime aldım. 5 morumu ters örüyorum. 3 kremimi örmüyorum. 4. şişime geldim hanımlar. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. Şu 3. mor ilmeğim ters örüyorum. Şu 4, şu da 5. 3 krem ilmeğimi sağ şişime aktardım. 5 tane morumu örüyorum. Ve burada kalan 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Evet hanımlar 2 sıra mor ipimizle tamamladık. İp değişikliği yapıyorum. Şimdi de şu krem ipimi elime aldım. Yine hanımlar yapacağımız model şöyle bakın. Tam olarak şurasını yapıyoruz. Bu bölüme geldik. Yine ilk morumu örmeden aldım. Araya bir ilmek krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir morumu örmeden aldım yine. 3 tane kremimi yine krem ipimle örüyorum. 5 tane mor ilmeğimiz vardı. Burada işlem yapıyoruz. Bir morumu örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir morumu örmeden aldım. Aradaki 3 kremimi örüyorum. İkinci şişimdeyim. Şu 2. kremim. Şu da 3. Yeniden bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Morumu örmeden aldım. Krem ördüm. Morumu örmeden aldım. Yanına 3 tane krem örüyorum. Tekrar morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. 3. şişime geçtim. Morumu örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimi yapacağım yine. Morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir krem ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Yanına 3 tane kremimi düz örüyorum yine. Tekrar morumu örmeden aldım. Bir krem ördüm. 4. şişimdeyim. Mor ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Yanına 3 tane krem örüyorum. Son modelimi yapacağım. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir morumu örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Krem ile ilk sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda da devam ediyoruz yine kreme. Bu aşamada hanımlar sadece şu aralardaki birer kremi ters öreceğiz. Morlara örmeden alacağız. 3'er tane kremimizi düz öreceğiz. Bakın morumu örmeden alıyorum. Bu bir kremi ters ördüm. Moru alıyorum. Bir kremi ters örüyorum. Morumu sağ şişime aldım.
3'er tane krem ilmeğimizi düz örüyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Bakın morumu örmeden aldım. Bir kremi ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir kremi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Araya 3 ilmek krem öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Kremlerimi düz ördüm. Devam ediyorum. Bakın morumu örmeden alıyorum. Aralardaki birer tane kremi ters örüyoruz hanımlar. Morları örmeden alıyoruz. Aralardaki 3 tane kremimizi düz örüyoruz. Yine morumu aldım. Bir kremi ters ördüm. Morumu alıyorum. Bir kremi ters örüyorum. Üçüncü şişime geçtim. Bir morumu örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir kremi ters örüyorum. Moru örmeden aldım. Aradaki şu bir kremi ters örüyorum. Ve mor ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 ilmek kremimi düz örüyorum. Yine morumu örmeden aldım. Bir kremi ters örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Morumu örmeden aldım. Kremimi ters ördüm. Morumu örmeden alıyorum. 3 ilmek kremimi düz olarak ördüm. Morumu örmeden aldım. Kremim ters örülüyor. Morumu örmeden aldım. Bir kremim ters örülüyor. Bir ilmek morumu örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Krem ipimizle ikinci sıramızı tamamladık. Tekrar mor ipime geçiyorum hanımlar. Bu aşamada bakın ilk modelimiz bitti. Bitişte ilmeklerimizin tamamını mor ipimizle öreceğiz hanımlar. Düz olarak. İlmeklerin bu defa hepsini mor ipimle örüyorum. Modelimizin ilkini bitirdik çünkü. Bakın hepsini düz olarak örüyorum. Kremlerim, mor ilmeklerim hepsini örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın ilk şişimizdeki ilmeklerimizi düz ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi mor ipimizle ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Mor ile ilk sıramızda ilmeklerimizin hepsini düz örmüştük. İkinci sıramızda da ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde şeklimiz ortaya çıkıyor. Hanımlar şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ters ördüm ve geldim. Bakın ilk modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Modeller yer değişerek yapacak. Hani bu 3 kremin olduğu yere bu pencereli modeli kuracağız. Pencerelinin üzerine de 3 tane krem öreceğiz. Aynı modeli yapacağız fakat yer değiştirerek yapacağız hanımlar, bloklar halinde. Bu sıramızda 2 sıra mor ipimizle örmüştük. Morumu bırakıyorum ve krem ipimi elime aldım. Yapacağımız işlem şu. İlk morumu örmeden aldım. Yanına 3 tane krem örüyorum. İlk baştaki morumu örmeden aldım. 3 tane krem ördüm yanına. Yeniden model yapacağız. Bakın bir mor örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir moru örmeden alıyorum. Yanına 3 ilmek krem örüyorum. Sonra diğer modelimi yapacağım. Bakın bu 3 tane alttaki krem kare şeklindeki desenin üzerine bu pencereli modeli yapıyoruz. 3 kremden sonra yine bir mor aldım. Örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Ve bir moru örmeden alıyorum. 5 ilmeğe bu işlemi uyguladıktan sonra 3 kremimizi düz örüyoruz. Diğer modelimi yapacağım. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir mor örmeden aldım. Bir ilmek krem örüyorum. Bir morumu örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Tekrardan modele başlıyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Moru örmeden aldım. Bir krem düz ördüm ve bir tane daha mor örmeden aldım. 3 krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan model yapacağız. Bir moru aldım. Bir krem örüyorum. Morumu aldım. Bir krem örüyorum. Bir moru sağ şişime aldım. 3 krem öreceğim. 1. Dördüncü şişime geçtim. 2 ve 3. kremim. Bir mor örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Bir moru örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir ilmek morumu örmeden aldım. Yanına 3 ilmek krem örüyorum. Devam ediyorum yine. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım.
Bir tane kremimi ördüm. 4. şişimde de tamamladım. Şöyle baktığımız zaman hanımlar ilk şişimizde de bir tane moru örmeden almıştık. Bu kenarda da yine model bütünlüğü sağlandı. Krem ipimiz ile şimdi ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda yine mor ilmekleri örmeden alacağız. Aralardaki üçer kremi düz örüyoruz. Bakın yine morumu örmeden aldım. Şu aralarda birer tane mor ilmeklerin arasında krem var. Sadece bunları ters örüyoruz. Bakın ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Bir kremi ters ördüm. Tekrar morumu örmeden alıyorum. 3 kremimi düz ördüm. Devam ediyorum. Morumu örmeden aldım. Bir kremi ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir kremi ters ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Arada 3 tane kremim var. Düz örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. Bir kremi ters örüyorum. Mor ilmeğimi örmeden aldım. Kremimi ters ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Aradaki 3 kremim düz örülüyor. Yani ilk modelimizin aynısını yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sadece model yer değiştirerek kuruluyor. Ardından yine 3. şişimdeyim. Morumu örmeden aldım. Aradaki bir kremim ters. Morumu örmeden aldım. Bir kremim ters. Yine morumu örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeğim düz. Morumu örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir ters ve morumu örmeden aldım. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. Tekrar morumu aldım. Bir ters örüyorum krem ile. Morumu örmeden aldım. Bir kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. 3 ilmek kremim düz. Yine morumu örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. 4. şişimde de krem ipimle ikinci sıramı tamamladım. Şimdi tekrar her iki sırada bir ip değişikliği yapıyorduk. Mor ipimi elime aldım hanımlar. Bu sıramızda bu aralardaki üçer kremi örmeden alacağız. Diğer ilmekleri mor ile öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi mor ile düz ördüm. 3 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 5 morumu düz olarak örüyorum hanımlar. 3, 4, 5. 3 tane kremi örmeden alıyorum. 5 morum düz örülüyor. 2 oldu. İkinci şişimden devam ediyorum. 3, 4, 5. Bakın 3 kremimi sağ şişime aldım. 5 ilmek morumu düz örüyorum. 3 kremimi örmeden alıyorum. 3. şişimdeyim. 5 morumu düz örüyorum. 3 kremimi örmeden aldım. 5 mor örüyorum. 3 kremi örmeden şişe alıyoruz sağ şişimize. 4. şişimdeyim şimdi. Tekrardan 5 ilmek morumu örüyorum. 3, 4, 5. 3 kremimi örmeden aldım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Bakın 5. mor ilmeğim de ilk şişimdeydi hanımlar. Yine burada model bütünlüğü devam ediyor. Şimdi mor ipimizle ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kremleri örmeden alacağız. Mor ilmekleri ters öreceğiz. Bakın ilk morumu ters ördüm. Kremlerimi örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimi ters örüyorum. Şu 4. morum, şu da 5. Kremlerimi örmeden alıyorum hanımlar. Morlarımız ters örülüyor. Modelimizde yapacağımız işlem bu. Kremleri örmeden alacağız. Mor ilmekleri ters öreceğiz. Şimdi diğer 3 şişimizde de aynı işlemi uygulayalım, gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de size tarif ettiğim gibi ördüm, geldim. 2 sıra mor ipimizle modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar krem ipime geçiyorum. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın tam olarak şu sıramızı yapıyoruz, bu sıramızı. Yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk morumu örmeden aldım. 3 ilmek kremimi düz örüyorum. Tekrardan bakın. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir morumu örmeden alıyorum. Aradaki 3 kremimi düz örüyorum. Yeniden bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinci işimden devam ediyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir moru örmeden alıyorum. Aradaki 3 kremimi düz olarak örüyorum. Tekrar morumu aldım. Bir krem ördüm. Morumu alıyorum. Bir krem örüyorum. Morumu aldım. Araya 3 kremimi düz örüyorum. 3. şişimdeyim hanımlar. Bir morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum.
Morumu örmeden aldım. Bir krem ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Araya 3 krem örüyorum. Devam ediyorum yine. Bir moru örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir moru örmeden alıyorum. Arada 3 kremim var. 1. Dördüncü şişimdeyim. Şu ikinci kremim. Şu da 3. Morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Aralardaki 3'er kremim düz örülüyor. Devam ediyorum. Morumu örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir ilmek kremimi ördüm. Krem ile birinci sırayı tamamladık. Şimdi krem ipimiz ile ikinci sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar mor ilmekleri örmeden alacağız. 3'er tane kremleri düz öreceğiz. Sadece aralardaki bakın birer krem ilmeklerimiz var. Onlar ters örülecek. Morumu alıyorum örmeden. 3 ilmek düz örüyorum krem ile. Bakın yine morumu örmeden aldım. Aralardaki birer krem ters örülüyor sadece. Bakın ters ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Ters örüyorum bir kremi. Morumu örmeden alıyorum. Aradaki 3 kremimiz düz örülüyor. Morumu örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İkinci şişimdeyim. Morumu örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Aralardaki 3'er kremimiz düz. Morumu aldım. Bir ters örüyorum. Morumu aldım. Bir ilmek ters örüyorum krem ile. Morumu örmeden aldım. 3 kremimiz düz örülüyor. Üçüncü şişimden devam ediyorum hanımlar. Bir morumu örmeden alıyorum. Bir kremim ters. Morumu örmeden aldım. Bir krem ters. Morumu örmeden aldım. Aralarda 3 tane kremimiz düz. Morumu aldım. Bir krem ters. Moru örmeden aldım. Bir krem ters. Mor ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem düz örüyorum şimdi de. Dördüncü şişimdeyim. Tekrar morumu örmeden alıyorum. Bir kremim ters. Morumu örmeden aldım. Bir krem ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. 3 ilmek düz. Morumu örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Morumu örmeden aldım. Bir kremi ters ördüm. Bu şekilde krem ile ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi hanımlar bakın ikinci modelimizi de bitirdik. Model bitişlerinde yaptığımız işlem şuydu. Mor ipimize geçiyoruz. İlmeklerimin tamamını hanımlar bu sıramızda düz öreceğiz. Hepsi mor ipimiz ile düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Tamamını düz örüyorum. Diğer 3 işimizi de hanımlar düz olarak örelim gelelim. İlmeklerimi düz olarak ördüm geldim hanımlar. Mor ipim ile ikinci sıramı yapacağım. Bu sıramda da bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Böylece ikinci modelimizi de kapatmış oluyoruz. Birlikte iki modeli tamamladık hanımlar böylece. Bu sıramızda ilmeklerimizi hepsini ters örüyoruz. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini ters ördüm geldim. Şimdi modelimizde sil baştan ilk başladığımız gibi yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde 3. modele başlayacağız. Bakın hanımlar başlangıç yerimiz buraydı. 1. modelimizi yaptık aynı şekilde. 2.'yi yaptık. 3. model ile 1. model aynı hizadan yapılıyor. Yani ilk modeli yaparken yaptığımız işlem şuydu. Hemen krem ipimize geçiş yapıyorum yine. İlk morumu örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir mor örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir morumu örmeden alıyorum. Yanına 3 ilmek krem ile düz örüyoruz. İlk modeli yaptığımız gibi hanımlar bu şekilde 3. modeli de yapıyoruz. 1. model, 3. model, 5. model aynı şekilde yapılıyor zaten. Hemen şöyle model üzerinde de göstereyim. Bakın 1. model, 3. model, 5. model aynı şekilde yapılıyor. Şunlar da 2. modelimiz. 2., 4. ve 6. modelimiz de aynı şekilde yapılıyor. Kafanız karışmasın diye yine bu sıralamayı gösteriyorum. Her 3 ilmekte bir yine şu işlemi yapıyorduk. Bir moru örmeden alıyoruz. Yanına bir ilmek krem örüyoruz. Bir moru örmeden aldık. Bir krem ördük. Bir moru örmeden aldık. Hemen hanımlar 3 ilmek düz örecektik bu şekilde. Her 3 ilmekte bir moru örmeden alacağız. Bir kremi öreceğiz. Bir moru örmeden alacağız. Bir kremi öreceğiz. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim.
Evet hanımlar, diğer 3 çeşime de aynı şekilde modelimi kurdum. Şimdi krem ipimizle ikinci sıramızı yapacağız. Bu sırada morları örmeden alıyoruz. Morlar arasındaki birer tane krem ilmekleri ters örüyoruz. Bakın yine morumu örmeden aldım. Bir kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Aralardaki üçer kremimiz düz örülecek. Modelimizin bu sırası da böyle tamamlanıyor. Bakın yine morumu örmeden alıyorum. Aradaki bir kremim ters, morumu örmeden aldım. Bir kremim ters, morumu örmeden alıyorum. Aralardaki üçer kremimiz düz örülüyor. Diğer 3 çeşimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi diğer 3 çeşimde de aynı şekilde tarif ettiğim gibi ördüm geldim. 2 sıra kremimizle sıramızı tamamladık. Mor ipimize geçiyoruz. Bu sıramızda da hanımlar bu 5 tane modelli olan ilmeğimizi mor ipimizle düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aralardaki üçer kremimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 5 tane morumu düz örüyorum. 3, 4, 5. 3 kremimizi örmeden alıyoruz. Modelimizin bu sırasında da yapacağımız işlem böyle. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi mor ipimizle ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da mor ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve yine aynı şekilde 3 kremimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Mor ilmekler ters örülüyor. Kremleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. 2 sıra mor ile modelimizi ördük. Şimdi tekrar kremime geçiyorum hanımlar. Tam olarak modelimizin de şu bölümünü yapıyoruz. Bakın ikinci bu pencerelilik yeri yapacağız. Yine hanımlar yapacağımız işlem şu. İlk morumu örmeden alıyorum. Bir tane kremi düz ördüm. Bir mor örmeden aldım. Bir kremi düz örüyorum. Bir morumu örmeden alıyorum. Aradaki 3 kremim düz örülüyor. Bir moru örmeden aldım. Bir ilmek krem düz ördüm. Morumu örmeden alıyorum. Bir kremimi düz ördüm. Morumu örmeden aldım. Aralara 3 krem düz örüyoruz. Yapacağımız işlem böyle. Diğer 3 işimizde de modelimizi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Krem ipimizle şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Bu sırada yine morları örmeden alacağız. Aralardaki birer tane krem ilmeğimiz vardı. Bunları ters öreceğiz. Ve bu 3'er tane krem ilmeğimiz düz örülüyor. Bakın yine morumu örmeden aldım. Bir kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Bir kremimi ters ördüm. Morumu örmeden aldım. Aralardaki 3'er kremimiz düz örülecek. İkinci sırada böyle olacak krem ipimiz ile. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, krem ile sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar mor ipimi elime aldım. Bakın 3. modeli de bitirdik. Modeli kapatacağız. Yani bu defa yine ilmeklerimizin hepsini mor ipimiz ile düz olarak öreceğiz. 3. modelimizi de hanımlar bu şekilde kapatmış olacağız. Böyle ilmeklerin hepsi mor ile düz örülecek. 4 işimizi de düz olarak örelim gelelim. İlmeklerimi düz ördüm hanımlar. Mor ipimizle ikinci sıramızdayız. Bu sıramızda da ilmekleri ters öreceğiz. Mor ilmeklerimizin hepsini sırasıyla ters olarak öreceğiz hanımlar. Bakın bu şekilde. 4 işimizi de yine ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizin hepsini ters olarak ördüm geldim. Bakın 3. modelimizi de kapattık. 4. modeli açacağız. Yani 2. modeli yaptığımız gibi 4. ile yapacağız. Bu modelin de ilk sırasını hanımlar kafanız karışmasın diye göstereceğim. Zaten hanımlar bakın patiğimizin ön bölümüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptık. Kafanız karışmasın diye ilk üçünü baştan sona gösterdim. Videonun başında da dediğim gibi 1. modelle 3. ve 5. model aynı hizada aynı şekilde aynı sayılarla yapılıyor. 2., 4. ve 6. modelimiz de yine aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde örülüyor. Hiçbir fark yok. Şimdi 4. modelimizi yapacağız. 2. modeli nasıl yaptıysak 4.'ü de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın krem ipime geçiş yaptım. 2. modelde nasıl yapmıştık hanımlar burada? Bir tane moru örmeden almıştık. Yanına bir tane krem örmüştüm. Pardon, yanına bakın burada 3 tane kremimiz var. İlk morumu örmeden aldık. Yanına 3 tane krem örüyoruz. Bakın alt tarafı takip ederek yapıyorum. Sonrasında tekrardan da bu pencereli modeli yapıyoruz. Bir moru örmeden alıyoruz. Bakın model yer değiştiriyor. Alttaki karenin üzerine bu pencereli gibi şu deseni kuruyoruz. Bir krem örüyorum. Bir moru örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir morumu örmeden alıyorum.
3 tane krem örüyorum. Yine de yeniden bakın 3 tane böyle krem kare şekli var. Onun üzerine yine bu modeli kuracağız. Bir moru örmeden alıyoruz. Bir ilmek krem örüyoruz. Devam edelim yine ikinci şişimizde. Bir moru örmeden aldık. Bir krem ördük. Bir moru örmeden alıyoruz. Tekrardan bu araya ortaya 3 tane krem örüyoruz. 1, 2, 3. Yeniden bir mor örmeden alıyoruz. Bir krem örüyoruz. Bir moru örmeden aldık. Bir krem ördük. Bir moru örmeden alıyoruz. Araya 3 tane krem örüyoruz. Model hanımlar bu şekilde ilerliyor 4. model. Her 2 sırada bir renk değişikliği yaparak modele devam ediyoruz. Şeklimiz böyle. 4. modeli de başlattık. Zaten dediğim gibi ben patiğime bakın. Şu 1. 2. 3. şu 4. modelimiz. Şurası. Şu bölümü yapıyoruz hanımlar. Şimdi bakın 4. model burada. Bu modelimizi başlattık. 4. modelimizi yine kapattıktan sonra 5. modeli yapacağız. 5. modeli de yine ilk modelle aynı şekilde yapacağız. Eğer ki kafanız karışacak olursa videonun başına gelerek 1. modelin yapılış sırasını takip ederek 5. modeli de yapabilirsiniz hanımlar. Ya da bakın dediğim gibi 1. 3. 5. model aynı. 2. 4. 6. model aynı yapılıyor. Mesela 6. modeli yaparken de kafanız karışacak olursa 2. modelin sıralamalarını takip ederek 6. modelde rahatça yapabilirsiniz. Zaten birbirinin devamı şeklinde ilerliyor. Belki ben buraya 6 model yaptım ama belki siz ayak ölçünüze göre yapacaksınız hanımlar. Yani ayağınıza patiğinizi giyin bir ölçün. Ben 6 yaptım. Belki siz 5 yapacaksınız. Belki 7 yapacaksınız. Ayağınıza ölçün. Ayak bileğinize gelene kadar örün hanımlar. Bu şekilde yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Yok benimki küçük oldu, aman benimki büyük oldu gibi bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre hanımlar patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim en son modelimizi kapatıp gelelim. Kapatalım derken tamamen ilmeklerin hepsini mor ile ön yüzde düz örüyorduk. Arka yüzde ters örüyorduk. Bu şekilde modeli kapatıyorduk. Bu şekilde sonuncu modelimizi kapatalım gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. En son 6. modelimi yaptım. Ardından da bir sıra düz bir sıra da ters olarak mor ipimle ördüm. Modelimi kapatıp geldim. Şimdi hemen bilek ayrımını yapacağız. Yani bu bölümü. Ön yüzdeyiz hanımlar. İlk şişimdeyim ve bu arada krem ipimle artık işim kalmadığı için krem ipimi de kestim, buraya bağladım. İlk şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar. 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirerek örüyorum hanımlar. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimde ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu yanlarına geçtik hanımlar. Ben buralara 7'şer ilmek haroşa ördüm kenarlara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Ardından bakın yine ön yüzdeyiz hanımlar, arka bölüme geçtik. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Şu anda hanımlar patiğimizin arkasına geçmiş bulunmaktayız. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımına kadar gideceğiz, sonra geri döneceğiz. İlmekler arka yüze denk geldiği için ters olarak örülecek. Bir diğer şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Son şişime geldim hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu bilek bölümündeki bakın son 7 ilmeğimiz haroşa. Yine bunları da düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde bu haroşaları düz örüyorum ben. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik hanımlar. Geri dönüyoruz. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim yine arka yüzde. 6, şu da 7. haroşa ilmeğim. Kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum.
Gördüğünüz gibi şu anda arka yüzdeyiz. İlmekler ters örülüyor. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim bilek bölümündeki haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Yine yapacağımız işlem aynı. Haroşalarımızı düz öreceğiz. Ön yüzde ilmekler düz örülecek tekrardan. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Haroşalarımı ördüm. Yine ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Yani patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda hanımlar, buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu arka bölümüne, yani buraya toplamda 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bu aşamada hanımlar, ben 15 diş haroşa yaptım diye siz de aynı sayıda yapmak zorunda değilsiniz. Patiğinizi ördükçe şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yapın. Patiğiniz ayağınıza tam olsun. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim, ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada bakın, bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için 4 şişimizdeki 14 ilmeğimizde bakın şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa tamı tamına 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık hanımlar. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğimi örerken öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi hanımlar, bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yeniden geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimizi birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra artık bu sağ şişimde de
24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Yani sağ patik sağ taraftan kesiliyor. Yok sol patik sol taraftan kesiliyor değil. Ben her iki patiğimi de aynı yöne kesim yapıyorum. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor hanımlar. Yani sizler bildiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben bu yöntemi sevdiğim için bütün patiklerimde hep bu yöntemi kullanıyorum. Bunu da belirteyim. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz kesilince aynı anda da bitecek. Bu şekilde devam ediyoruz yine. Birinci şişimizden bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçirip tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Son ikişer ilmeğim kaldı. Yine alıyorum onları da aynı şekil. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde yapıyorum. Şişlerimiz boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi toplayıp buraya iki tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuza bakmadan önce ipimizi gizleyelim hanımlar. Sonra topuğumuza bakalım. Bu şekilde bakın. İpimin ucunu aralardan geçirerek güzelce gizliyorum. Patiğimizin içindeki ipleri de hanımlar bu şekilde gizledim. Video aralarında. İşte bakın iç tarafında yine göstermek istiyorum. Bakın ipimizi buradan gizledim. Patiğimizin içi dışı göstermek istiyorum. Genelde videolarımda unutuyorum. Hani içten dıştan görüntüsünü unutuyorum ama bakın. İçi de gayet temiz görüntüsü var. Böyle. Dıştan görüntüsü de bu şekilde. Hep video bittikten sonra aklıma geliyor. Hani bazen soruluyor içi nasıl görünüyor diye. Unutuyorum hanımlar, kusura bakmayın. Bir de patiğime tam bir ipten başlamıştım. Bakın ipimden bu kadar da arttı bile hanımlar. Zaten krem sadece ön bölüme az bir şey gidiyor. Bir tam ipten başlamıştım. Bu kadar ipim de arttı. Evet, şimdi bir de manken ayağımıza giydirmek istiyorum patiğimizi. Ayağımızda da görelim. Çok güzel, şık, farklı bir model oldu hanımlar. Çok beğendim. Gerçekten çok hoş durdu. Model yakından duruşta böyle kabartmalı inci gibi çok güzel oldu. Evet, patiğimizi hanımlar hemen giydirdim. Bakın. Bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz. Bakın topuk kesimi de yine gizli kesim, tek taraflı arkadan böyle. Modelimiz bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.